Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Metek Mutfak'ta mutfağıma hoş geldiniz. Şimdiye kadar yaptığım en kıyır baklava tarifini veriyorum. Tüm Ramazan boyunca sizlere bu tarif yetecek. İsterseniz şerbetli olarak buzluğa atabilirsiniz. Tarifimize hiç bekletmeden hemen başlayalım. Burada 500 gram tereyağı var. Kısık ateşte eritmeyi bırakalım. Üzerindeki köpüğü toplayarak atalım. Süzgece 2 kat peçete serelim. Ve yağımızın dökelim. Dip kısmını almayalım. Üzerindeki oluşan köpüğü de toplayalım. Yavaş yavaş süzülsün. Evet, cevizlerimizi iri kırım olacak şekilde robotta çekelim. Ceviz yerine fındık, fıstık da kullanabilirsiniz. Evet, 2 makine olacak şekilde çekiyorum. 2 tepsilik hamur için 2 adet tam yumurta, 1 fiske tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı da ılık su kullanalım. Tüm malzemeleri oda ısısında olmasına dikkat edelim. 1 paket kabartma tozu, 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Unun miktarı kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Hamurumuzu toparlanana kadar yoğurma işlemine devam edelim. Şöyle 5 dakika boyunca yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet, hazırladığım hamuru ortadan ikiye kesiyorum. Evet, tekrardan ortadan ikiye keselim ve hamurlarımızı uzaltalım. Toplamda 24 adet beze olana kadar aynı eşitlikte bezelerimizi keselim. Yuvarlayalım. Un serpilmiş bir tepsiye alalım. En az 1 saat bezelerimizi dinlendirelim. Benim vaktim olmadığı için 10 dakika sonra nişasta ve un karışımıyla bezeleri tek tek ince olana kadar açıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, büyütebildiğimiz kadar büyütelim. Tüm bezeleri açtım, üst üste koyarak tezgahın diğer tarafında bekletiyorum.
Evet, ince olana kadar açmaya devam edelim. Oklavaya bol olacak şekilde saralım. İki taraftan ittirerek büzdürelim. Dikkatli bir şekilde büzgüyü açalım. Diğer kısımlarını düzelterek orta kısmını alalım. Evet, bir miktar yağ gezdirelim. Fırça yardımıyla orta kısmına sürelim. Videodaki gibi bolca orta kısmına ceviz koyalım. Kenarları kapatalım. İkiye katlayarak tek tarafı hafif bir şekilde büzdürelim ve keselim. Bir yufkadan 4 adet baklava çıkıyor. Kenar kısımlarını iyicene büzdürelim. Yuvarlak bir fırın tepsisini alıyorum. Evet, hazırladığım hamurların orta kısmına bolca ceviz serpiyorum. Kapatarak kesiyorum. Evet, fırın tepsisine fazla üst üste olmayacak şekilde alalım. Evet, mutlaka bir fırça yardımıyla orta kısımlarını yağlayalım. Daha lezzetli ve kıyır olacaktır. Bir kırım bolca cevizi de orta kısmına şerit halinde dökelim. Kenarlarını kapatarak videodaki gibi şekil verelim. Evet, gördüğünüz gibi yapımı çok kolay. Evet, son yufkalarımı da hızlı bir şekilde hazırlayarak şekil veriyorum. Tepsiye alıyorum. Tepsiye almadan önce uç kısmını iyicene büzdürelim. Üzerlerine her tarafına gelecek şekilde kaşık veya fırça yardımıyla yağı dökelim. Kenara kaldırarak biraz dinlendirelim. Yağını çeksin. Bir tepsi baklavamız için düz bir zemine yufkayı tek kat olacak şekilde serdim. Biraz yağ ile her tarafını yağlıyorum. Bolca iri kırım ceviz serpiyorum. Evet, kenarlarını düzgün olması için katlıyorum. İlkinde kalın oklava kullandım. Daha sonra ince oklavaya geçtim. Biraz kalın olduğu için. Evet, diğerlerini de aynı şekilde hazırlıyorum. Muntazam olması için kenarlarını keserek düzeltiyorum. Daha sonra ince oklavaya sararak büzdürüyorum.
Evet, bu ölçülerle 2 tepsi baklava çıkıyor. Dilerseniz pişmiş olarak buzlukta saklayabilirsiniz. Evet, tüm baklavalarıma şekil verdim. Ortadan ikiye kesiyorum. Fırın tepsisine diziyorum. Hafif aralıklı olacak şekilde dizmeye özen gösterelim. Son baklavamı da oklavadan çıkartarak tepsiye alıyorum. Evet, üzerlerine bir kaşık veya fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde yağımızı sürelim. Evet, 2 tepsi baklavamız hazır. 175 dereceli alt üst ayarlı fırının alt rafına alıyorum. Üzerine bir tepsi kapatarak pişirmeyi bırakıyorum. 10 dakika sonra dereceyi 165 dereceye indiriyorum. 40 dakika sonra şerbetini hazırlamaya başlayalım. 3,5 su bardağı içme suyunu kaynatmaya bırakalım. Sıcak suya 3 su bardağı toz şeker ekleyelim. Eriyene kadar karıştıralım. Kaynamaya başlayınca dakika tutalım. 25-30 dakika orta ateşte kaynatalım. Şöyle limon sıkalım. 3-4 damla olacak şekilde. Dakika sonra bir parça tereyağı atıyorum. Daha parlak bir görünüm alması için. Evet, şerbetin tam kıvamında oldu. Ocağın altını kısarak diğer tarafa alıyorum. 5 dakika sonra pişen baklavamı hemen fırından çıkartıyorum. Kısık ocağın üzerine alıyorum. Sıcak tatlıya sıcak şerbetimin yarısını dökerek gezdiriyorum. Evet, kenara kaldırdıktan sonra diğer yarısını da veriyorum. Baklavamız soğuması için bir kenara kaldıralım. Evet, gördüğünüz gibi harika oldu. Çıtır çıtır, kıyır kıyır, muhteşem bir baklava. Üzerlerine en son Antep fıstığı serperek süsleme yapıyorum. Evet, baklavamı küçük kaplara bölerek buzluğa atıyorum. Diğer tepsimi de çiğ olarak buzluğa atıyorum. Yakından sizlere servisini göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.